Selamlar. Islak keçe tekniğiyle abiye bir toka yapacağım. Gelin topuzlarında da kullanılabilecek bu tokanın yapım aşamalarına geçelim. Kullandığım yün merinos yünü. Uzun liflere sahip. Öncelikle bir çerçeve oluşturacağım. Bu çerçevenin uzunluğu, genişliği hiç önemli değil. Bol miktarda çiçek çıkıyor. İstediğiniz ebatlarda çalışabilirsiniz bence. Çerçeveyi oluşturduktan sonra bunun içini balık sırtı yün döşeme tekniğiyle döşeyeceğim. Çünkü ince bir keçe elde etmek istiyorum ve keçemin esnek olmasını arzu ediyorum. Bakalım nasıl yapmışız. Zeminde beyaz renkli yün vardı. Bunun üzerine az miktarda ten rengi yün döşeyeceğim ve bunu bulut şeklinde yaymaya çalışacağım. Yüzeyin parlak, sedefsi bir yapıya sahip olmasını istiyorum. O nedenle beyaz tensel kullanıyorum bu aşamada. Beyaz, düz tensel. Tenseller kendileri keçeleşmiyorlar ama yünle birlikte kullanıldıklarında yüzeye tutunuyorlar ve yüzeye ipeksi, parlak bir görüntü veriyorlar. Eğer çok parlak olmasını istiyorsak tenseli bol kullanmalıyız, ince sermemeliyiz. Ama çok az ışıltı versin, çok yakından bakınca görünsün diyorsanız o zaman bulut şeklinde yayarak kullanabilirsiniz. Tenseli serdikten sonra oda sıcaklığındaki sabunla suyla ıslatacağım ve daha sonra minik hareketlerle yün ve suyu güzelce birbirine kaynaştıracağım. Ardından dalgalandırma tekniğiyle ince, güzel, esnek bir keçe elde edeceğim.
Şimdi ilk pinç testimi yapacağım. Yüzeyi kontrol ediyorum. Yünler gayet güzel tutunmuş. Ama ben istediğim sıkılığa hala ulaşamadım. Çok bastırmadan, çok şiddetli basınç uygulamadan nazikçe ovmaya devam edeceğim. Eğer çok sıkı ovarsam biliyorum ki yüzeye serdiğim az miktardaki tensel yün tarafından adeta yutulacak ve yüzeydeki o parlak görüntüyü elde edemeyeceğim. O nedenle tensel kullandığım bütün çalışmalarda çok fazla basınç uygulamaktan kaçınıyorum. Çiçeklerim kurudu. Bakın bu tenseli yoğun olan çiçek, yüzeyde pırıltıları var. Bu ise tenseli daha az olan çiçek. Ben tenseli daha yoğun olan çiçekleri tokaya takmak için kullanacağım. Çiçeğin ortasına incili bir tel yerleştireceğim. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. 3 farklı boyutta çiçek kullanacağım. Bunları yapmak için öncelikle çiçeğin ortasını kalın bir iğne ile delmem gerekiyor. Daha sonra bu delikten incili tellerimi geçirerek sabitleyeceğim. Bir miktar tel aldım.
Yaklaşık 10 santimetre kadar. Daha sonra bu telin içerisinden bir tane küçük inci geçirdim. Ortaladım ve daha sonra ortadan boncuğu tutarak ve bir ucundan da teli tutarak döndürdüm. Sıkça döndürdükten sonra bir dal elde ettim. Bu dalın ucunda inci var. Kalan kısmında ise tele tekrardan boncuk geçirdim ve tek taraflı olarak bükmeye devam ettim. Yaptığım bu incili teli çiçeğin ortasında tohum olarak kullanacağım. Bazen 2 tane minik inci, bir iri inci şeklinde, bazen de 3'ü minik inci şeklinde kullandım. Telin çiçekten çıkmaması için alttan bir boncukla sabitledim. Bir tane tele boncuk geçirdim. Kesme beyaz boncuk. Sonra elimle tutarak 2 parmağımın arasında sıkıştırarak çevirdim. Böylece incili tellerin aşağı doğru kaymasını engellemiş oldum. Parlak taşlarla da bir dal oluşturacağım. Bu parlak taşlar dikilebilir taşlar. Yani altında minik delikleri var. Onları tele geçireceğim. Aynı incide yaptığım gibi bükerek bir dal oluşturacağım. Bunu yapmamdaki amaç hem bir görsel, parlak bir görsel oluştursun, pırıldasın tokam, hem de bu dalları, keçe çiçekli dalı tarağa sabitlemek için kullanacağım. Bakalım nasıl yapmışım. Evet, çiçekli dalımı tokaya sabitlemek için bu teli kullandım. Ve tokamın son hali bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.